Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere yine çok farklı bir tarifim var. İster hamburger deyin, ister kapalı pide deyin, ister kapalı lahmacun deyin. Olamaz böyle bir lezzet diyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker. Hamurumuz tatlı olmuyor, her zaman belirtiyorum. Şeker sadece mayamızın iyi aktive olmasını sağlayan bir etken. Ve 1 pakette toz mayamızı ekleyelim veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz, yani 20 gram. Hepsini bir karıştıralım ve tezgahta 10 dakika 15 dakika iyice kabarıncaya dek bekleyelim. Bakın sevgili arkadaşlarım, 15 dakikada böyle köpük köpük olmuştu. Bu işlemi yapmamızın sebebi hamurumuzun çok sade bir tat alması. Yani maya kokusunun hiç olmamış olması ve daha sonra ana hamurunda çok çabuk mayasının gelmesini sağlıyor. 1 tatlı kaşığı tuz ve unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Toplam un miktarı 4, maksimum 4,5 su bardağı kadar. Her zaman belirtiyorum, unu lütfen dikkatli ekleyin. Şöyle kabaca bir kaşıkla toparlıyorum. Daha sonra elimle şöyle seri bir şekilde 3 dakika 4 dakika yoğuruyorum. Hamur ele yapışan bir hamur. Yani elinizi bıraksın diye sürekli un takviyesi yapmayın. Siz yoğurdukça gluten kendini salar ve hamur böyle kasenin etrafına yapışmadan dönecek hale gelir. Şöyle bir kıvamını göstereyim. Bakın sevgili arkadaşlarım. Yani elimle çok uğraşırsam hamur elime yapışıyor. Ama çok uğraşmazsanız da orta yumuşaklıkta bir hamur önemli bir etkendir. Hani bu bir ekmek hamuru sonuçta. Sert olmasın. Sert olursa ekmeğiniz de sert olur. Onu istemiyoruz. Bakın şöyle detaylı gösteriyorum. Çok fazla kurcalarsam elime yapışıyor ama temiz elime yapışmayan yumuşak bir hamur. Mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken iç harcımız için gerekli malzemeler: 300 gram dana kıyma kullandım. Siz karışık mixte kullanabilirsiniz. 1 tutam ince kıyılmış maydanoz. Bu arada belirteyim, benim kullandığım kıyma çok yağsızdı. Orta yağlı veya biraz yağlı kullanırsanız yağ oranını azaltabilirsiniz. Biraz sonra tekrar değineceğim. 4 tane minik minik soğanlar vardı. 2 tane orta boy soğan da aynı görevi görür. Soğanları mümkünse bir el blenderından, yani manuel, elektrikli değil de manuel bir blenderdan geçirmenizi tavsiye ederim. Yoksa elinizle doğrayın. Elektrikli blenderlar çok agresif olduğu için soğanın parçalanmasını ve acı suyunu salmasını sağlar. El blenderından şöyle kontrollü bir şekilde ince ince kıydığım kuru soğanı da ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. Az önce belirttiğim gibi kullanacağım kıyma çok yağsız olduğu için yarım su bardağı sızma zeytinyağı ekledim. Ama siz orta yağlı kullanırsanız yağ oranını biraz azaltabilirsiniz. Şimdi bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Yani hatta bu işlemi elinizle yoğurmanızı tavsiye ederim. Ben kaşıkla güzelce karıştırdım. Üzerine bir streç folye geçirelim ve buzdolabına alalım. Çünkü hamurumuzu mayaladık, bekleyecek. Eti de biliyorsunuz hassas bir ürün. Böyle marine edip dolaba alırsanız daha lezzetli olacaktır. Bu işlemi kıymalı pidede ve lahmacunda da uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 45-50 dakika sonra hamuru mayası gelmişti. Şöyle bir havasını alıyorum ve hamurumuzdan 14 beze alarak hazırlayalım. Görüyorsunuz hamurun sünme şeklinden nasıl cıvık bir hamur yoğurduk ki böyle sünüyor. Yoksa böyle tak diye kopar. Hamurun kıvamı da önemli. Şimdi hamurdan göz kararı elimle kopararak 14 adet beze alıp onu da bir un serptiğim tepsiye diziyorum. Biliyorsunuz mayalı hamurlarda elimizle oynadığımız, yani çalıştığımız için hamur bir toplanır. Kolay bir çalışmaya devam edemezsiniz. Bir 10 dakika üzerini örtelim, bir dinlensin, kendine gelsin. 10 dakikanın sonunda bir tane bezeyi tezgaha alıyorum. Ve tezgahta yaklaşık bir ne kadar desem 13-14 santim çapında açıyorum. Bu işlemi bir oklava veya bir merdane ile de yapabilirsiniz ama elinizle basarak açmanız biraz zor olur. Bu bir ekmek hamuru, yağlı bir poğaça hamuru olmadığı için. Ama kolaylıkla açabilirsiniz. Yani civcivler de bunu çok kolay açar. Yaklaşık bir 13-15 santim çapında açarak hazırlıyorum. Hemen bir tane daha göstereyim size.
Hamur açarken arada bir ters çeviriyorum, dikkatinizi çekerim. Hani eşit oranda olsun diye ve benim açarken dikkat ederseniz böyle tezgahta bir dolandırıyorum, unluyorum. Böyle kenardan un alıp sürekli pat pat üstüne serpmenize gerek yok. Tezgahtaki unla da bu şekilde çok güzel çalışabilirsiniz. İlk etapta 5 adet bezeyi açıp hazırladım. Şimdi hazırlamış olduğumuz harcımızdan şöyle dolu dolu birer yemek kaşığı bezelerimizin açtığımız hamurların içine ekleyelim. Sonra da bu kıymaları güzelce yayalım. Hemen belirtiyorum sevgili arkadaşlarım. İnanın ki nasıl anlatsam size, yani hamburger diyerek servis edin. Lahmacun gibi, kır pidesi gibi, yine birçok tarifin kokteyli bir tarif oldu. Bugün sizlere sunduğum için çok mutluyum. Şöyle bir kaşığın ters tarafıyla her tarafına gelecek şekilde yaydım. Ve daha sonra bir tarafını alıp diğer tarafa kapatıyorum. Sanki börek yapıyormuşuz gibi, gözleme yapıyormuşuz gibi kapatalım. Ama kenarlarına basmayın. Yani kapattığınız yere basmıyoruz. Onu öylece bırakıyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye hemen 6 tanesini diziyorum. Ve kenara tepsi mayası için dinlenmeye alıyorum. Diğer tepsiyi de aynı şekilde açtım, hazırladım. İçerisine kıymayı pay ederek bitiriyorum. Bu arada birçoğunuz uzun zamandır takip edenler bilir. Benim 3 kızım var. 2 kızım vejeteryan. Yani hiç et yemiyorlar. Yıllardır, 15 yıldır diyebilirim. Hatta daha fazla. O yüzden ben bu tarz etli bir menü yaptığımda hep alternatif o kızlarım için de bir şeyler düşünürüm. Burada da ilk önce etlileri yaptım. 3 tane bezeye de tam arasına zeytinyağı sürerek katladım. Bunu da videonun sonunda göreceksiniz. Bunu da vejeteryan aile fertleriniz varsa güzel bir sunum oluyor. Zeytinyağı sürdüm. Üzerine kapak gibi kapattım ve tepsiye aldım. Bu da benim vejeteryan kızlarım için düşündüğüm 3 tane beze. Çok güzel bir fikir, çok pratik bir fikirdir bu. Çocukların beslenmesine de böyle zeytinyağlı şekilde yapıp buzluğa atıp gerektiği zaman çıkarıp istediğiniz gibi sandviç yapabilirsiniz. Vermiş olduğum bu tariften tam 2 tepsi kapalı, ne desem, hamburger, lahmacun, artık ismini henüz koyamadım. 2 tepsi hazırladık ama ilk yaptığımız tepsi biraz kabardı biz diğerine çalışırken. Onun üzerine süt sürüp daha sonra da susam sürerek bitiriyoruz. Bu bekleme süresi, ben diğer tepsiyi yapmam 10 dakikamı aldı. Yani 15 dakika falan dinlendi diyebilirim. Çok da böyle tepsi mayasını bekletmedim. Hemen fırına verdim. Sonuçta bu bir ekmek tarzı olduğu için çok kabarması, çok maksimum kabarması gereken bir şey değil. Ve şu anda lahmacunlarımız, kapalı lahmacunlarımız bitti. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında 35-40 dakika pişmeye gönderelim. Her fırın farklıdır. Gözünüz fırında olsun. Hemen şunu belirteyim sevgili arkadaşlarım. Pişme esnasında o etin yağı, baharatı tepsiye akıyor. Hem altı hem böyle içi, anlatamayacağım bir lezzet oluyor. Şöyle size bu güzelliği göstereyim. Hemen bu arada arka planda ikinci tepsiyi de fırına verdim. O da hemen pişiyor. Onu da 30-35 dakika pişirip çıkardım. Çok güzel bir tarif. Aslında bu çekimi yaparken elim yandı sevgili arkadaşlarım. Onu belirteyim. Bakar mısınız? Böyle bir lezzet olamaz. Lütfen deneyin. Çok şaşıracaksınız. İkinci tepsim de çıktı. Onu da mutfağın başka bir köşesine çıkardım. Çünkü artık ada dolmuştu. Ve tarifim bugün sunum için hazır. Sizlere şöyle detaylı bir gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Servis ederken ayran, karpuz, domates, biber kullandım. Tam ortasına da soğan salatası yaptım. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle açın. Böyle mis gibi etin lezzeti, yağı böyle akmış, altına da gelmiş. O ekmeğin üst kısmı da bu lezzeti almış. Yani pişme esnasında o da almış. Yani çok güzel bir sentez oldu. Üzerine soğan salatasını ekleyin, kapatın, yanına bir çay demleyin veya bir ayran. Tam bir akşam menüsü. Yani karın doyuracak bir menü. Şöyle keserek de size göstermek isterim. Bazen bu tarifleri ben match yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz mutfakta pratik ama aynı zamanda lezzetli şeyleri denemeyi çok seviyorum. Bunu yaptığımda yiyen, sunduğum kişiler gerçekten hayran kaldı. Hamburger olarak nasıl yapabilirsiniz? Üzerine sıkın mayonez, cheddar peyniri,
Çocukların sevdiği hamburgerin üzerinde ne varsa şahane oluyor. Bunu da kızlarım için yapmıştım. Görüyorsunuz böyle şak diye ortadan ayrılıyor. Onlar da buna avokadolu peynirli sandviç yaptı. Bugün sizlere çok farklı yine böyle birçok tarifin sentezi bir tarif hazırladım. Umarım yaptığınızda sizler de benim övdüğüm kadar beğenirsiniz. Lütfen yorum olarak bildirin. Şimdiden yapacak herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.